Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Umut Ahmet Bey'i ağırlıyoruz. Umut Ahmet mi diyeyim, Umut Bey mi diyeyim, Ahmet Bey mi diyeyim? Umut seviyorum. Umut diyeyim. Hatta bunun hikayesini de ben dinlemiştim sizi bir webinarda. Çok hoşuma gitmişti. İnsanın gerçekten ben hep şey derim. İlk annesinden doğar, sonra da kendini doğurduğu bir an vardır. İşte o zaman aslında ikinci doğumunu yapar. Sizinki de bana biraz öyle gelmişti. Sonra Evet. isterseniz değiniriz ama kısaca kimsiniz diye kendinizi anlatmak isteseniz. Çok teşekkür ederim. Önce burada olmak çok güzel. Efendim ben koçlukla ilgileniyorum. Koçluk alanında doktora tezim koçluk alanında. Yazdığım kitaplar koçluk alanında. Koçluğu çok seviyorum. Eğitim olarak da yapıyorum. Daha önce uzun yıllar yöneticilik yaptım. Denizlerde çalıştım. Ondan sonra bu kişisel gelişim yolculuğunda artık bir noktadan sonra kendime yaptığım kadar çevreme de faydam dokusun diye bir eğitim danışmanlık firması kurdum. Temel olarak da koçluk ve mentorluk eğitimleri veriyoruz. Bir de aynı zamanda Association for Coaching Derneği'nin Türkiye kurucu başkanı olarak da görevimi sürdürüyorum. Harikasınız. Ben sizin bir kitabınıza denk geldim. Bir tane mi var bilmiyorum ama Koçluk Araçları diye. 4 kitap var. Aha, İkisi ortak yazarlı 4 kitap var. hı hı. Orada bir tanesi koçlar için çok faydalıydı. Diğerlerini bilmiyorum. Koç, Yani hiç evet, duymadım. profesyonel koçluk kitabı var. Murat'la yazmıştık. Hı hı. Orada esasında koçluk şeyden de bulabilirler. Hani dinleyicilerimiz internetten de soft'unu satın alabilirler. Hı hı. Orada işte koçluk eğitimleri içeriğimiz var esasında. Yani biz Harika. içeriğini kitap olarak veren bir kuruluşuz. Hı hı. E, O tam başından sonuna kadar hani koç olmak isteyenin gideceği yerler Harika. vesaireye bakabilirler. Hı hı. Son kitap Koçluk Araçları kitabı. O çok pratik. Hı. Yani böyle 25 tane araç var. Onun şimdi İngilizcesini de online'dan satışa başlayacağız. Ne Yani güzel. orada da işte şu aracı kullanırken bu akışı kullan, şu soruyu sor Hı hı. vesaire diye biraz daha böyle koçların rahatça bazı kavramları ele alıp e, sonuçlandırmalarını sağlayacak akışlar sunuyorum esasında. Hı hı. Aslında koçların diyorsunuz ama bence siz girmeden önce de konuştuk. Aslında insanın kendi kendine koçluk yapmasıyla çok ilgilendiğiniz için Evet, evet, normal bir kişi de alıp bunu okusa ve bu aracı hayatıma evet, uygulayayım dese aslında ne evet. kadar kıymetli bir kazanım sahibi olur. Hatta zaten Instagram'ınızı da burada paylaşıyor olacağız. Oradaki paylaşımlarınız da çok kıymetli. Umarım oralardan da faydalanırlar çünkü çok güzel Umarım. paylaşımlarınız var. Bugün de o çerçevede konuşalım dedik. Yani Konuşalım, hani anne babanın konuşalım çok e, iyi olur. koçlukla bağlantısı mı ya da koçvari ebeveyn mi denir ona nasıl söylesek? Valla koçvari anne baba diyorum ben. Hı Tabii hı, ebeveyn de denir ama hani şey olarak hı hani hı. kulaklarda öyle kalsın diye. Çünkü bazen de anne baba ayrı oluyor ya. Koçvari Doğru, anne doğru, baba doğru. hani Hı hı. ebeveyn birlikte Birlikte olduğu gibi oluyor. için. Ee, Ya öyle şu anda hani e, yalnız yaşayan yani bir çocuğuyla yaşayan anneler ve çocuğuyla yaşayan babalar var. Hı hı, Onlar da muhakkak buna örnekler. hı hı, Ben insanların koçluktan kendilerine fayda aldığını biliyorum. E, Yani bugüne kadar sen de bir koçsun, çok iyi biliyorsun. Bir koçluk eğitimden geçip insanlara bu konuyla ilgili faydalı olmaya çalıştığında esasında kendin de o süreçleri yaşamış oluyorsun. Hem eğitimde hem de müşterinle birlikte hı hı. yaptığın çalışmalarda yaşamış oluyorsun. Ben onları birazcık daha derledim, topladım. Esasında hem kitaplarda sunuyorum ama hem de şimdi özellikle anne babalara sunmaya çalışıyorum. Harika. Şöyle ki, mesela biz normalde koçluğu nasıl yapıyoruz? Bir şeyimiz var, işte seansımız var. Kişi bir ihtiyacıyla geliyor. O ihtiyaca yönelik o bir seans akışını dizayn ediyoruz ve kişi oradan istifade ediyor. Orada konuşulan konuşuları ve konuşma yöntemlerini ben anne babaya uyarladım Münevver Harika. Hocam. Hı hı, Şöyle yaptım. Dedim ki mesela hangi konuları konuşuyoruz dedim. 5 tane temel konu buldum öncelikle. Bunlar şunlar. Birincisi yani çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bir başlık. Kişilerin biz diğer insanlardan farkını konuşuyoruz. Buna kişilik diyebiliriz, kendisiyle ilgili özelliklerini bilmesi diyebiliriz, kendi sınırlarının farkında olmasını diyebiliriz hı hı. vesaire. Yani birincisi senin üzerinden söyleyeyim. Münevver nasıl bir insan? Evet. Diğer kişilerden yani ailesindeki diğer bireylerden, iş arkadaşlarından veya koçluk yapan diğer insanlardan ne farkı var Münevver? Hı Bunu
çizdiğimiz yere yani birinci başlık Çok güzel bir farklılıklar, başlık. kişilik diyoruz. Evet. Hı hı. Bunu bilmek insanda biliyorsun çok değişik şeyler yaratıyor. Evet. Yani ben kimim, neyim mi bilmek Hı hı. yaratıyor. Potansiyelin İkinci farkında olmak. çalıştığımız, evet evet evet. İkincisi kişinin ben ne istiyorum kısmı. Hani ben kimim kısmından sonra, Hı hı. kimim, rollerim ne, kimliğim ne kısmından sonra ben ne istiyorum? Hı hı. Niyetim, odağım, hedeflerim, vizyonum hep bu kelimeler bunun içinde yer alıyor. Yani esasında geleceğe yönelik stratejisini, niyetlerini, vizyonunu belirleyeceğimiz bir alan. Harika. Üçüncüsü kişinin potansiyelini açığa çıkaracağımız alan o da yetkinlikler bağlamında ele Hı hı. alıyorum. Yani o kişinin hangi tip yetkinlikleri var, neyi yapmaya yatkın Hı hı. bunu anlamaya çalışıyorum. Dördüncüsü, dördüncü başlığım işlediğim kişinin değerleri. Hı. Hayatta neye önem veriyor, Evet. neyi öncelikliyor ve neden? Hani arkada yatan felsefesiyle birlikte. Hı hı. Ve beşincisi tabii ki de sonuncusu bütün bunların diğer insanlarla etkileşimi. Hı hı. Yani bunları belirlerken nasıl etkilendiği çevreden, Hı hı. diğer insanlardan belirledikten sonra bunları yaşayabiliyor mu o toplumda, o grup, o Hı hı. çevrede, Türkiye'de, Kanada'da, Hı hı. dünyanın neresinde ise bunları dizayn ediyorum. Böylece 5 konu üzerinden esasında ben koçluk yapıyorum. Harika. Yani biz bugüne kadar biliyorsun hep koçluğun yapılış biçimiyle, koçun duruşuyla, Hı hı. işte soru sormanın gücüyle, dinlemenin gücüyle, derinleşmenin nefasetiyle ön Hı plana hı. çıkarttık. Birazcık daha bunların yanında Hı hı. başlıkları da netleştirelim diyorum. Yani koçlukta ne konuşuluyor da netleştirelim. Evet. Burada anne babaların yapacakları şey şu. Bir çocuk eğer kendisiyle ilgili ben kimim, ne istiyorum, neleri becerebiliyorum ve neden onları istiyorum? Yani önceliklerim neler? Ve ilişkilerimi nasıl yöneteceğim? Esasında beş tane cümle içinde söylemiş oldum. Hı hı. Bunu fark ettirirsek anne baba olarak yani yansıtma yaparsak, geri bildirim verirsek Hı hı. çocuğumuza o zaman çocuğumuz bunlarla beraber hayatına karar verebiliyor. Hı hı. İlişkilerine karar verebiliyor, mesleğine karar verebiliyor, geleceğine karar verebiliyor. O kadar önemli ki bu. Çok Bir güzel bir şey insanın kendini söylüyorsunuz. yani Hı hı. söyle Münevver yani o Bunun kadar önemli altını ki. çizmek istiyorum çünkü bir taraftan da aslında bunun bir ayağı daha var. Hani ebeveynler genelde ya da anne babalar diyeyim sizin dediğiniz gibi artık çocuklarıyla iletişim kuramadıklarını, onların çok koptuğunu düşündüklerini hatta bayağı korkuyorlar. İletişim konusunda çok kopukluklar var. Burada bu soruları aslında bir anne baba da kendine sorup ben kimim, ben şu an hayatta hangi noktadayım, gelecek için ne planlıyorum, benim potansiyellerim Evet. neler? Benden farklı olan çocuğumun potansiyelleri neler? Çünkü bazen hani kendimizin bir devamı gibi, bir uzvu gibi algılama eğiliminde oluyoruz. Onun da farkında olduğumuzda belki onlar bizim bir uzvumuz değil, onlar ayrı bir birey, onun ayrı bir görüşü var diye baktığımızda hem kendi yerimizi O belki anne baba olarak hem de onların daha kolay hayatta var olabilmeleri için destek oluruz diye düşünüyorum. Çok güzel sorular. çok çok doğru söylüyorsun. Şimdi Hı ben bir anne babanın bunu yapabilmesi için önce kendisinde bunları bir yapıyor olması evet, gerekiyor önemli. Yani bizim koçlukta da öyle ya. Birisine koçluk yapacaksan önce kendine evet. çalışman lazım. O konuyu bir kendinde çalışıyorsun. Sonra gidip onun koçluğunu yapıyorsun. Yani olgunlaşmadan o soru çıkmıyor zaten senden. Hı hı. Çünkü tekniği biz öğretiyoruz. İçerik genelde koça ait. Yani Evet. koçun olgunluğu kadar Yani kaliteli onun koçluk yapılabilir. süzgecinden geçtiği şekilde siz Aynen. ondan koçluk alıyorsunuz gibi oluyor. Tabii, tabii. Bizim çünkü eğitimlerde öğrettiğimiz daha çok teknik Hı biliyorsun hı, yani. hı Teknik hı, kavramlar üzerine gidiyoruz. Şimdi burada anne baba da bunları belirlemesi lazım. İşte burası da işin kişisel gelişim tarafı. hı Yani sen bu konulara ne kadar farkındasın kendinle ilgili. hı, hı Anne baba bir bunu sorgulasın. Birinci nokta. İki bunu çocuğunda sorgulatsın. Ama üçüncü nokta da var. O da senin söylediğin. Aradaki bu iletişimi nasıl kuracağız? evet, Nasıl bunu çocuktan gözlemleyeceğiz, ona söyleyeceğiz? İşte orada da koçluk esasında tarzıyla fark yaratıyor. evet, Dinleme tarzıyla, soru sorma tarzıyla, yansıtma tarzıyla, hı hı, iletişimde benim de gözlemlediğim pek çok kopukluğa çözüm olabilir.
Bak her şey çözüm olmaz. Evet. Çünkü teknolojinin yarattığı problemi sadece koçluk tek başına çözemez. Hı hı. Veya isteklerin, taleplerin bu kadar arttığı dünyada her türlü isteğe koçluk cevap veremez. Ama koçluk şuna cevap verebilir. İki kişi arasındaki kaliteli bir iletişimin kurulabilmesi için önceliğin diğerine bırakılması, soru sorulup önce onun dinlenilmesi ki bütün insanlar dinlenilmeyi çok seviyorlar. Hı Hani hı. keşke beni birisi dinlese can kulağıyla değil mi? Ne kadar güzel, Evet. tatlı bir şey. Evet. Ve anne baba bunu yaparsa çocuğun kendini anlatmak için bir boşluk bulacağını. Evet. Söyleme, dinle yani. Hı hı. Söyleme, sor. Söyleme, yansıt. Hı hı. En sonunda çok mecbur kalırsan söyle. Hatta modeli de değiştirdim Münevver Hocam. Şeye döndürdüm. Hani bizim kamçı modeli var, grow modeli falan var ya Hı hı. koçlukta. Hı hı. Onları bıraktım anne babalara öğretirken dört şeye çevirdim onu da. Hı hı. Sor, dinle, yansıt, söyle. Hmm, Sor, dinle, yansıt, söyle. Yani güzel. şeyi de basitleştirdim. Hani Sistemi kulaklarda rahat daha da kalsın. kolay kalsın. Tabii Çünkü anne babalar dediğiniz gibi bunu yapa yapa da aslında her şey zaten pratik yaptıktan sonra geliştiriyoruz ya. Ama en kıymetlisi dediğiniz gibi e, koç bakış açısı. Yani ben de mesela kendi travmamdan iyileştikten sonra bu koçluk gerçekten işe yarıyormuş. O yüzden bunu herkese anlatayım. Keşke herkes bunu halledinse falan diye düşünüp zaten bu işlere girdiğimde orada şey çok kıymetli söylediğiniz hani karşıdakini e, biz nasıl görüyoruz? Tek ve biricik, değil mi? O ne koç. derse doğru bizim için. Beyan esaslı. O yüzden siz de çocuğunuzu tek ve biricik olduğunu görüp, onun duygu ve düşüncelerinin onun dünyasında doğru olduğunu algılayıp, hani kendi doğrularımızı ona dikte etmeden, o ne diyor? Yani onun dediği tarafta ne var? Onu algılamaya çalışıp orada bir merak geliştirip, çünkü çoğu insanda da karşısındakine karşı bir merak yok. Bu anne baba çocuğuna karşı da. Hani tek merak gelecekte nasıl olacak? İyi olsunlar. Çünkü belki onlar da kendi tarafında haklı çünkü. İşte sistem Evet. bozuluyor, ekonomi bozuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Herkesin bir sürü derdi var. Ama sonunda dediğiniz şey çok doğru. Hani Münevver, iletişim çok orada önemli. çok büyük, çok muhakkak söylemem gereken bir şey var. Hı hı, Anne baba çocuğun hayatında bazı konularda mentörlük yapmalı, hatta yönlendirici olmalı, yöneticilik yapmalı bazı konularda. hı hı, Bazı konularda koçluk yapmalı. Anne babanın karıştırdığı yerlerden bir tanesi de burası. Yani mesela çocuğun nasıl bir disipline gireceği, neyi okuması gerektiği, efendime söyleyeyim, nasıl bir hayat yaşayacağına yönelik anne baba tasarruf yapabilir. hı hı, Özellikle çocuğun yaşları küçükse. Fakat şu konularda anne baba tasarruf yapamaz. Orada koçluk yapması gerekiyor. Anne babanın orada söze girmemesi gerekiyor. Aksine çocuğu takip edip yansıtma yapması gerekiyor. Anlıyor olması gerekiyor. Çocuğun duyguları, anlayışları, farklılıkları, öncelikleri, becerileri, kendisine karşı bakış açısı, topluma karşı bakış açısı, hı hı, hayatta önemsediği şeyler. Bakın bunlarda çocuğunuzu yönlendiremezsiniz. Yani fasulyeyi seveceksin diyemezsin. hı hı, Yani bu mümkün değildir. Fasulyenin faydasını anlatabilirsin hı ama hı, fasulyeyi çocuk sever veya sevmez. Şimdi neyin yönlendirilebileceğini, neyinse çocuğa bırakılması gerektiğini karıştırdığın zaman hı hı. şımarık çocuklar da oluyor. Mesela tersi de oluyor. Evet. Yani bırakılmaması gereken konuları bırakan anne babalar da oluyor. Hı Yani burada bir mesela çocuğuna disiplin vermeyi çocuğu zorlama olarak düşünen anne baba oluyor. hı, O da yanlış. Şimdi burada bu iki kavramı biz koç ve mentörler olarak bunu ayrımını yapmak için uzun süre eğitim alıyoruz. hı hı, Yani nerede mentörlük yapacağız? Mesela nerede yönlendirme yapabiliriz? hı Bunun hı, adı mentörlük oluyor. Nerede yönlendirme yapamayız? hı hı, Kişinin tam ve bütün olduğunu, biricik olduğunu kabul ederek onun tercihlerine saygı duymamız lazım. Biz ayırabiliyoruz. hı hı, Zaten eğitimin hani oturduk temel kavramlardan bir tanesi bu. Anne babaların bunu ayıramaması çok kötü hı hı, ve ya mentörlük yapıyorlar ya koçluk. Mesela olmaz. Mentörlük yapacağın yerde koçluk yaparsan da bu sefer de çocuk yönsüz kalır, yöndersiz kalır, hı hı, desteksiz kalır. Kendisini yalnız hisseder. hı Şimdi hı. bu ikisi aynı şey değil. O yüzden ben tabii
Senin de aracılığında belki de duyurmuş olayım. Bununla ilgili bir video serisi ve hazırladım. Ne güzel. Koçvareannebaba.com'dan buna girip bakabilirler. Hı hı, Yani bir şeyimiz var burada. hı hı, Nasıl diyeyim? Anne babanın bir öğrenmesi gereken bir hem içerik hem yöntemler hem yaklaşım açısından hı bir hı, tarzımız var. Yani anne baba genel geçer öğrendikleriyle koçluk yapamıyor. hı hı. Bizim orada bir şeyimiz var. Öğrenme ihtiyacımız var anne babalar olarak. Onu tekrar Ve bunu söyleyelim. ben Anne baba nereden? koçvareannebaba.com YouTube sayfası değil o zaman. YouTube sayfası vesaire de var. Onlar da var ama Hı hı, işte tamam. hepsi yeni yeni devreye girdiği için hani Tamam. karşılaşmayabilirler ama Çünkü çok sonuçta kıymetli bilgiler. benden Gerçekten girsinler, evet baksınlar. çok Ee, sağ ol. Dediğiniz şey şurası çok önemli. Onu da tekrar altı Lütfen çizerek lütfen çalıştığım için lütfen. insanların kafasına da girsin istiyorum. Mesela ben kişisel olarak kimden mentörlük alırım? Başarmış bir insandan mentörlük alırım, değil mi? O konuda bir başarısı olmuştur, Bravo. başarmıştır. Şimdi siz de bir konuda mentörlük yapmak istiyorsanız çocuğunuza o konuda başarmış mısınız? Önce ona bakmanız çok kıymetli belki de. Çünkü öbür türlü çocuk diyor ki sen kendine bak. Bana söylediğin daha sen kendi hayatında uygulayamıyorsun. Şimdi ben öğrencilerle de Evet. çok çalıştığım için. Yo, çok yani sigara içen anne babanın sigara içme demesine benziyor bu. Aynen. Yani En orası basitinden. senin şey sınırını aşıyor esasında. Hı hı. İyi olduğun yerlerde mentörlük yapıp iyi olmadığın yerlerde doğru mentörlerle buluşturmak Hı gerekiyor. hı. Hatta Bu da bir tersine iş. mentörlük al. O zaman da çok kıymetli. Şimdi benim de çocuğum var da oradan biliyorum. Gerçekten tersine Süper. mentörlük de çok kıymetli. Bu sefer bilmediğim yerde ben ondan sorduğumda o kadar güzel anlatıyor ki ben de ondan öğreniyorum. Ondan öğrendiğimi görünce o da benden öğrenmeye niyetli oluyor. Bravo. Bunlar da Çok çok güzel. kıymetli. Çok güzel söyledin. Yani eşit eşit ilişkide Hı hı, yani öğrenme ilişkisi eşit eşit yapılan bir ilişki. hı hı. Anne baba ilişkisi sevgi bağlamında daha rahat, destek bağlamında daha rahat Evet, yürütülen bir ilişki. evet. Ama öğrenmede anne baba rolüne çıkmak, ben haklıyımla işi yürütmeye çalışmak Çok güzel. e, çok karşılığı olan bir şey değil yani. Hatta bunu bilinçli yapmak. Hani hep diyoruz ya işte değişik şapkalarımız var ya da bazı diyor işte değişik kıyafetlerimiz var hayat içinde rollerimizi kastettiğimiz şeyler bunlar. Anne olmakla dediğiniz çok kıymetli. Bazen de yönlendirilmesi gerekiyorsa çocuğumuz mentörlük yapmak gerekir. Oralarda da ama mesela ben anne olsaydım şu an sana sarılırdım, seni çok güzel desteklerdim ama birkaç yıl sonranı düşünüyorum ve bunları sana söylemek gereği hissediyorum dediğinizde çocuk evet sizin başka bir sorumlulukla aynı anda onu sevdiğinizi hissediyor ama başka bir sorumlulukla da bak ben geleceği görebiliyorum çünkü o yollardan geçtim. Şunları da söylemek istiyorum ama sen yaparsın yapmazsın o senin zaten seçimin gibi bir İşte yaklaşım. burada süper. Senin kullandığın şimdiki ben dili, Hı hı, pozitif, geleceğe doğru, katılımcı dil. hı Mesela hani koçlukta biliyorsun o biriciklik hususunu ele alıyoruz. Karşımızdaki kişi hep pozitif, geleceğe odaklı, iyi niyetli bakıyoruz ya. hı, Şimdi bu dil de çok önemli. hı hı, Çünkü koçluktaki bu duruş, bu dil aynı zamanda günlük hayatımızdaki ilişkiyi de pozitif hale getiriyor. hı hı. Ya ben bugün bir şey öyle gene bir Spotify dinliyordum. İlişkilere yönelik. Şimdi ismini veremedim. Özür diliyorum kendisinden. Çok güzel bir cümle duydum. Hatırlayamadım yani ismini. Hatırlarsanız sonra Diyor videonun ki altına yazarız. olabilir. İlişkilerde diyor şey yaptığımız yani en önemsediğimiz nokta benim takip ettiğim kadar yani o kişi söylüyor. Onun takip ettiği noktayla ilişkilerin bitme sebebi ne ekonomik diyor ne başka bir şey diyor. İlişkilerin bitme sebebi kişilerin kendi ihtiyacını açık şekilde karşı tarafa söyleyememeleri diyor. Evet. Ne İfade kadar edemiyor. güzel bir cümle Evet, ya. evet. Yani e, ihtiyacını söyleyememek. Yani ilişkiyi bitiren şey kendi ihtiyacından bahsedememek, onu gizlemek, söyleyememek, yani paylaşamamak, tarif edememek, dillendirememek. Bak koçlukta biz soru sorup bunu öğrenmeye Hı çalışıyoruz. hı. Diyoruz ki ihtiyacın ne? Yani koçluk karşıdaki kişinin ihtiyacı üzerinden giden bir şey. İki taraf birbiriyle ihtiyacını konuşabiliyorsa o ilişkinin iyileşmeme ihtimali çok düşük. Doğru. Yani belki aynı vizyona sahip değillerdir. Hani bir şekilde ayrılırlar ama en azından konuşarak ayrılabilme becerisine sahipler. Yani çocuklarla ilişkimizde de
onlarla iletişimi devam ettirecek bir yolculuğu bulduğumuz müddetçe Hı hı. sorunlar çözülecektir. Çünkü sorun dediğimiz şey esasında muhakkak çözülen, zaman içinde muhakkak çözülen bir şey. Yani böyle hiçbirisi kalıcı değil. Yani çok büyük sağlık problemleri dışında yani böyle üzülecek de bir şey yok. Hemen hemen hepsi de çözülebiliyor. Hayat bana onu gösterdi. O zaman bu kadar dertlenmeye gerek yok. O sorunu ele alıp niyet de iyiyse birlikte çözmek için doğru tarzı, koşuk tarzını kullanmamız lazım. Evet. Yani ben kişisel gelişimde anne baba olarak, anne baba değilsen kendin olarak veya yönetici olarak. Yöneticide de aynı denklemler Evet. geçerli. Evet. Yönetici dediğimizde de esasında karşıdaki gene e, bir insan. Bu Hı konuları hı. çözmesi gereken bir insan. Ve sen de orada onu yönetmek üzere var olan bir insansın. Hı hı. Bazen mentörlük yapman gerekecek, bazen koçluk. Bunları doğru zamanda yaparsan karşındakinle bol üretken bir ilişki, bir takım çalışması yapabilirsin ki ailede bir takım, iş yerinde de bir takım olarak çalışıyoruz. İletişimin tipi gene 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Evet. Sadece kelimeler ve konular değişiyor. Yani orada iş yaşamında da hep derler ya, patron musun, lider misin? Lider olmak çok kıymetli. Lider olduğunda çünkü grubunla beraber gelişmeyi. Onlar için yani aynı dediğiniz, yani her ortama bunu uyguluyorsunuz. Gerçekten özel hayatınız, iş hayatınız. İşte o koçluk bakış açısını oturtmak dediğimiz şey bu olsa gerek. Evet. Mesela Kıymetli. durumsal liderlik kavramına baktığımızda diyor ki ne zaman koçluk, ne zaman mentörlük, ne zaman yöneticilik yapacağını, ne zaman geri bildirim vereceğini bilebil diyor lidere. Hı Hani hı. ne zaman bunlardan birini uygulayacaksın. Hı hı. Bir yöneticinin veya liderin bunu doğru zamanda uygulayabilmesi için aklına ilk geleni söylemeden önce bir durup düşünmesi gerekiyor. Şimdi burada doğru davranış ne olur diye. Hı hı. Ben buna mindfulness diyorum. Yani mindfulness'ı burada kullanıyorum. Hı hı. Eğer kendi hayatında bir karar vermeden önce, birisine bir şey söylemeden önce, bir duygu grubuna girmeden önce durup düşünüyorsan, Hı hı. tercih ederek giriyorsan, yani etkiye hemen tepki göstermeyip, etkiyle tepki arasındaki boşlukta kişi olarak durup düşünebiliyorsan, Hı hı. işte orası mindfulness. Yani farkındalıkla yapılan bir davranışa dönüşmüş oluyor. Hı hı. Ben kendi hayatında farkındalıkla davranan kişinin, durup düşünmeyi başaran kişinin zaten pek çok sorunu yaşamadan çözeceğine inanıyorum. Evet. Bir tane böyle şey anlatayım sana. Hı hı. Bir danışanım gelmişti. Çok moralsiz gelmiş ama böyle yani böyle yani bir gördüm böyle yani canlı hani böyle birebir yüz yüze yapıyoruz. Hı hı. Bitik durumda, tamam mı? Şimdi o halle başladığımız koçluk şey olmayacak. Ee, İlerlemeyecek. Yok yani çok düşük enerjide. Biliyorsun Hı müşterinin enerjisiyle başlamak lazım. Yani enerjisini hissetmek lazım. hı. Hani Hı. sen yüksek o düşük oldun mu da olmuyor biliyor musun? Bir yerde Evet. dengelemek gerekiyor ama ben baktım onun enerjisiyle başlarsak pek bir yere gidemeyeceğiz. Hı hı. Tam böyle bir konuşmaya başlayacak gibi oldu. Ya dedim konulara başlamadan önce nasılsın dedim, nasıl gidiyor işte başka bir alanda sohbet et. Biraz dedim bir işim var. 5 dakika dedim bekler misin dedim. Ve bu soruyu sordum nasılsın deyip Hı. bir 5 dakika bekler misin deyip başka bir şeyle geliyorum hemen dedim. Şimdi o bir kaldı. Hani bir şey anlatacaktı. Kaldı böyle bir kendisini nasılsını tarif etmek üzere bir Düşünmeye boşluk tanıdım başladım. ona. Tamam mı? Evet. Ya enerji değişti. Evet. Enerji değişti. Çünkü durup düşündüğünde o kadar tepkisel girmene gerek yok. Hı hı. Yani o kadar negatiften başlamana gerek yok. Ezberden gitmene gerek yok. Hı hı. Bu senin şeyinse özellikle nasıl diyeyim? Negatif bir alışkanlığın varsa Hı özellikle, hı. olumsuz bir alışkanlığın varsa Hı o hı. zaman şey yapman lazım. Hani o Onu olumsuzu fark etmek. durdurarak başlaman lazım. Paternini değiştirmen lazım. Evet. Ben mutsuzluğun başta mecburiyetten ama sonra alışkanlıkla yaratılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani mutsuzluk önce şartlardan kaynaklanıyor, çevreden kaynaklanıyor. Hı hı. Ama sonra sen öğrenip onu devam ettiriyorsun. Yani şartlar değiştiği Evet, hatta halde mutsuz şartlar kalmaya devam değişiyor ediyorsun. ama hala umutsuzluk hali devam ediyor. Sonra Aynen, aslında bir durup aynen. düşünse, o mutsuz yapan beni, şartlarım yok şu an ama ben niye hala Yok. mutsuzum?
Evet. İşte orada da Yani dediğiniz çok kıymetli. Sürekli yapılan bir şey ezberimiz oluyor. O ezberi kırmazsak ya da o patern dediğiniz şeyi kırmazsak yeni bir model oluşturamıyoruz zaten. Bunun farkında olmak da çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel şeyler söylediniz ki altı çizilesi. Ne zaman isterseniz gelin farklı farklı konuları da konuşalım. Son sözlerinizi de alayım. Bugünlük bu kadar olsun. ya çok teşekkür ederim. Ben buradaki yani bizi dinleyen, şu noktaya kadar dinlemiş olan herkese tavsiyem şu, haddimi de aşmıyorsam. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğun içinde iyi var, iyisi de var, kötüsü de var. Birbirimizden öğrenmeye devam edeceğiz. Onlar bizi dinlesin ve kendileri de öğretsinler. Biz de onları dinleyelim. Harika. Dünyayı daha iyi bir yere hale getirmek için umudumuzu yitirmeyelim. Evet. Dediğiniz gibi belki hani globaldeki bazı şeyleri değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirmeye Evet, başladığımızda çevremizde bize göre şekillendiği için haliyle belli olmaz. Belki glob bile değişir. evet. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugünkü bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça Sevgiyle kalın. görüşürüz.